Kimse için hiçbir şey için değmiyor. Zaten bu dünyada kimseye kalmıyor. Demet teyzenin de dediği gibi yarına kalsa da yanına kalmıyor. Oyun bitince şahla vezirden hatta piyondan aynı kutuya konuyor. Bazen de oyunun bitmesine bile gerek kalmadan kartlar yeniden karlıyor. Hayatın kendince bir adalet terazisi var. Eğitimlisi, cahili, genci, yaşlısı, kıdemlisi, acemisi, patronu, işçisi, okul sıralarından hastane koridorlarına, adliyeden cezaevi almasına kadar hemen hemen her yerde herkesin başına en az bir kez mobbing gelmiştir. Veya gelebilir. Bana olmaz deme. Sana da olabilir. Sadece aklını evde mi bıraktın gelirken dedim. Şakadan. Sen evde otur, hamurunu yoğur, daha çok yakışır sana. Bugün de çirkinsin, saçını kime yolduruyorsun? Yine içine ettin göz zevkimizin. Bir günde makyajlı gelsen, bırak sen onu beceremezsin. Rıfat yapsın, beşik mi salladın gece? Niye esniyorsun? Ağzın yırtılacak ve varoş danteli misin? Müvekkilim sizin alay konunuz mu beyefendi? Bugün bana, yarın sana demiş atalarımız. Haksızlık karşısında susanı dilsiz şeytana benzetiyor sevgili peygamberimiz. En eğitimli, en donanımlı, isminin önünde bir sürü sıfat olan, önemli mevkiler işgal eden, belli bir konuma gelmiş saygın insanlardan bu pastadan payına düşen dilimi alabiliyor. Hocalar asistanlara veya uzmanlara, okul müdürü öğretmenlere, yönetici çalışanlara, kısacası bahçıvan uşağı, uçak evin sahibine, gücü yeten yetene. Üstelik yıllardır miras gibi devam. Kimi kalıyor savaşıyor, kimi terki diyar. Zorbalık kader değil, çekmeye mecbur değilsiniz. Çünkü bunun sonu yok. Mobbing denen illet zamanla geçecek, üstü örtülecek veya düzeltilebilecek bir olgu değil. Ve bu kadar yıpranmaya da inanın değmiyor. En son 34 yaşındaki gencecik Türk Hava Yolları çalışanı Ömer Koray Özbay canına kıydı. Bu ölmeden önceki son videom olacak. Elveda dostlarım. Ben pek adaletin sağlanacağını sanmıyorum ama umarım bir şekilde en azından benden sonra adalet sağlanır. Elveda. Mobbing illeti nedeniyle iddiasıyla birkaç gün boykot edip birkaç tweet atılacak, sonra hayat devam ediyor. Mobbing terimi ilk olarak hayvan davranışlarını inceleyen Bernard Lawrence tarafından 1960'lı yıllarda kullanıldı. Bu terimin küçük hayvan gruplarının büyük bir hayvana karşı örgütlü olarak yaptığı hücumu atağı tanımlamak için kullandı. Daha sonra ise Peter Paul Heyman çocuklardan kurulu bir grubun yalnız bir çocuğa tavır alıp örgütlü bir şekilde zarar vermesi tanımlamak için kullandı. Her ne kadar iki farklı tür olsalar da topluluğun yalnız kalmış bireye zarar vermesi de ortak yön. Daha sonra Amerika ve Avrupa'daki araştırmacı oluşumlar örgütsel araştırmaların yürütüldüğü eğitim birimleri, askeri birimlerde ya da iş yerlerinde planlı yıldırmaya yönelik saldırıları tanımlamak için başka kelimeler ortaya attılar. Okuldaki saldırıları dışlama olayları için bullying, iş yerindekiler için ise mobbing kavramı uygun görüldü. Temel fark bullying'de fiziksel müdahale, şiddet olmasına karşın mobbing'de fiziksel değil daha çok psikolojik baskı veya yıldırma, küçümseme, aşağılama, işten iş yerinden soğutma vardı. Kısacası ofis için psikolojik baskı. Mobbing uygulayan kimseye tacizci, mobbinge uğrayana ise mağdur denir. Türk Dil Kurumu bezdirici kavramını alternatif olarak koymuş. Kimi kaldırabiliyor, sabrediyor. Köprüyü geçene kadar misali. Kimine ise ağır geliyor. Mücadele edemiyor, basıyor istifayı. Kimin ise böyle bir şansı yok ya da olduğunu düşünmüyor. Üzerinde hissettiği baskı kişi için dayanılmaz bir boyuta ulaşınca da canına kayıp gidiyor. İşte bu insanların sonuncusu Ömer Koray Özbay. Sonuncusu diyorum, öyle olmadığını bilsek de. Öyle olmasını umut ediyoruz. İşin doğrusunu yalnızca Allah bilir. Bu ne ilk intihar ne de son olacak. Ne de ilk kez birileri haksızlığa uğrayıp önü kesilecekti. İlk kabile insanlarına kadar tarihi uzanan ve maalesef işlerin öyle yürüdüğü, hamile yakınımdır kartlarının havada uçuştuğu ve asıl hak eden ya da şartlara uyanın değil de iltimasın, adam kayırmanın ön planda olduğu, hak edenin değil de doğuştan nesebi şanslı, nüfuslu ailelerden gelenlerin 1-0 önde olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu işin tarihi boyutuna hiç girmeyeceğim. Zira olay Habil ile Kabil'e kadar gider. Fakat günümüze gelmeden tarihe şöyle üstünkörü bir baktığımızda Osmanlı yıkılmasının en önemli sebeplerinden biri de beşik ulemalığı sistemi değil miydi? Ya da İslam tarihine göz attığımızda koskoca Halif Hazreti Osman'ın öldürülme gerekçelerinden biri önemli mevkilere yakınlarını tanıdıklarını getirmesi iddiası değil miydi? Dünya imtihan dünyası. Herkesin zor gibi görünen soruları mutlaka olacak. Hayatta ölümün ötesinde her şeyin çaresi var. İşin mi kötü? Ayrılırsın. Eşinle mi anlaşamıyorsun? Ayrılırsın. Hatta arkadaşlarınla anlaşamıyor musun? İrtibatı kesersin. Ama cana kıymak, işte onu her ne kadar son çıkış yolu olarak görsen de buna hakkın yok. 4 kitap hakta değişmez düstur budur. Allah'ın verdiği canı yalnızca Allah alabilir. Değişmez kaide. Öldürmeyeceksin. Hele kendi bedenine Allah'ın emaneti bu cana kıymak. İnsanlar kendi işlerinde ne yaşıyorlar bilemiyoruz. Hatta belki dışarıdan bakınca son derece mutlu, güzel bir hayatı var gibi görülebilir. Kim bilir kendi içerisinde ne mücadeleler verip ne hayatlar yaşıyorlar. Kim bilir hangi dalgalarla boğuşuyorlardır. İşte hayat sadece Instagram'daki birkaç mutlu anlardan ibaret değil. O yüzden intihar eden ya da tüm ailesini katleden biri bir saat öncesinde mutlu aile pozları paylaşmış olabilir. İşte bu video biraz da ola ki aynı durumda olup kendini çaresiz hissedip bir köşeye çekilmiş, yapacak hiçbir şey olmadığını düşünmüş bir kişiye dahi ulaşırsan amacına ulaşmış demektir. Dünya imtihan dünyası demiştik. Kimse konfor anlaşması imzalayarak gönderilmedi bu dünyaya. Zaman zaman kendimizi çaresiz, sıkışmış, kapana kısılmış gibi hissediyoruz.
hissedebiliriz. Her ne yaparsak yapalım hiçbir şeyin değişmeyeceğine ikna olduğumuz ya da ikna edildiğimiz, uzmanların adına her ne kadar öğrenilmiş çaresizlik hali dese de aslında tam olarak öğretilmiş, birileri tarafından dikte edilmiş çaresizlik hali. Adam kayırmanın, rüşvetin, iltimasını ahbap çavuş nedeniyle hiç hak etmeyen, özgeçmişi ve donanımı o pozisyon makam için uygun olmadığı halde o kurumların koltuklarını işgal eden nice insanlar olmuştur, olmaya da devam edecektir. Öyle durumlarda insanın önüne her ne kadar o an göremese de iki seçenek vardır. Ya bu deveyi gütmek ya da bu diyardan gitmek. İşte bundan sonraki anlatacaklarım bu diyardan gidemeyip deveyi de güdemeyenlere. Bazı ilanlara neredeyse sadece ad soyad yazılmamıştır. İstenen şartlara şöyle bir üstün körü bakıldığında adrese teslim olduğunu bilirsiniz. 1985'ten beridir Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesindeki biyokimya ana bilim dalındaki öğretim görevlisi Profesör Dehen Altıner iş yerinde psikolojik tacize uğrayanlardan. Kendisinin söylediğine göre dekan Profesör Doktor Mürşit Ekin tarafından sistematik olarak mobbinge maruz kaldığı iddiasıyla dava açtı. İddiasına göre baskıyla öğrencilerin laboratuvardan kovulmuş, araştırmalar için ödenek sağlanmıyor, çay ocağının yakınındaki sunta ile çevrili odaya sürülmüş, asistanlarına bilerek kadro verilmiyor. 17 yıldır sabrediyormuş. En son toplantıda herkesin önünde bağırarak onu odadan kovması bardağa taşıran son damla olmuş. Mobbing konusunda kanun yok. Sadece kişilik haklarına saldırıya karşı yasalar var. Ancak mobbingçi, tacizci inkar ettiğinde kanıtlamak zor. Çünkü atılan yumruk gibi izi ispat etmek için darp raporu yok. Bu tür durumlarda insanlar da haliyle amirin güçlünün yanında durarak pisliğin kendilerine sıçramasını istemiyorlar. Mobbing yapanın da yanına kar kalıyor. Karşı olanlar dahi istemeyerek de olsa arkasında durmak zorunda kalıyor. Çünkü aynı duruma düşmek istemiyorlar. Ve maalesef 4. sınıflara kadar indiğini gördü bu gözler. Dünyada da bunun pek çok örneği var. 36 yaşındaki Helen Green İngiltere'deki Deutsche Bank'ta sekreterlik yapıyordu. Bir amir 4 kadın tarafından 4 yıl boyunca aşağılandığı, yanına geldiklerinde burunlarını kapatıp burası çok kötü kokuyor senin yüzünden diyorlardı. Bir kez de üstüne ahududu attılar. Sinir krizi geçirip işten ayrılana kadar bu böyle devam etti. Ancak bitiş pek sessiz olmadı. Bankadan 8.000 sterlin tazminat aldı. Şimdi o paralarla bol bol parfüm alıp hatta eski iş arkadaşlarına da gönderebilir ya da istediği kadar ahududu yiyebilir. Anne emmisi Auschwitz toplama kampında öldürülen Thailand and Tokyo Liberia çalışanı Lomgren Kerger aylarca antisemitlik konuşmalara maruz kaldı. Nazi forması giymeye zorlandı. O da 100.000 sterlin aldı. Güvenlik şirketi Schwerin Analyst'te İngiliz Julie Bauer patronun hep sorun çıkarıyorsun. Kanserdi şimdi hamile kaldı sözü üzerine dava açtı. 1.4 milyon sterlin tazminat aldı. ABD'deki Carbondale Üniversitesi'nde 69 yaşındaki Profesör Jerry Berkel matematik öğretmeniydi. Aynı zamanda okulun en güler yüzü, sempatik ve sevilen öğretmeniydi. Tam 15 kişi ortak hareket ederek tek bir elden yönetilmiş gibi 12 sayfalık bir metin hazırladı. Onu kovdurup uzaklaştırmak için. Baker tüm iddiaları çürütse de odası ücra bir köşeye taşındı. Mobbinge uğrayanlarda genelde travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, özgüven kaybı, dengesizlik, bir takım psikolojik sorunlar baş gösteriyor. Mobbingçi çalışanın yaptığı işlere daima kusur bulur. Aklınızın alamayacağı hatalar bulur. Sık sık gereksiz tartışmaya girer ve ben nasıl istiyorsam öyle yapılacak der. Sürekli işten çıkartma ile tehdit eder. Kendi vazifesi, kendi sorumluluğu dışında angarya işler yükler. Grupça yapılan işlerde sorumluluk tek bir kişiye gider. Ortalık yerde kalabalıkta insanların içerisinde aşağılar. Sinirlerinizin bozulmasını sağlar. Çok konuşarak üzerinize gider. Mümkün olmayan sürelerde mümkün olmayan işlerin yetiştirilmesini ister. Yetiştiremeyince de bu işi yapan üzerinde bir baskıya sebep olur. Yetersizlik duygusunu tetikler. Emeklerinizi hiçe sayıp yaptığınız işi sürekli küçümser. Hiç gerekmediği halde patronun kim olduğunu göstermek adına sürekli siz ayağına çarpıp saçma sapan sorular sorar. Tabii bir de cinsel içerikli tacizler de var. Sadece bakışlarla bile yapılır. Size güvenmediğiniz sürekli dile getirir. Mobbinge karşı neler yapabiliriz? Reçetesini veriyoruz. En önemlisi bu mobbing mi değil mi ayrımına varmak, sınırları net çizmek. Örneğin işkolik patronunuzun amirinizin size çok çalışmanızla ilgili yaptığı baskı mobbing değildir. Kimi alışkanlık, kimi ise üzerinde baskı oluştuğu için, çünkü amirin de amiri var. Ancak yemekhaneye indiğinizde size görünce kikir demeleri ya da siz gelince sessizleşmeleri ya da hep beraber masadan kalkmaları mobbingdir. Anahtar kelime yapılanlar kişisel mi? Sadece size karşı mı? Bunun bilincinde olmak. Düşündüğünüz kadar çaresiz değilsiniz aslında. Kendisine uygulanan davranışla ilgili net delil toplama, şahitler, maaş kesme bordroları, danaklar, kamera kayıtları, e-mailler, kullanılan ilaç faturaları, gelen işle ilgili belgeler ve hatta gittiğiniz psikolog randevuları. 7/24 hizmet veren Alo 170 hattına başvurabilirsiniz. İş müfettişliklerine TBMM, Anayasa Mahkemesi, Kamu Güvenlikleri Etik Kurumu, Kamu Denetçiliği, Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve benzeri yerlere müracaat edebilirsiniz. Tabii şimdiden sonra anlatacaklarım biraz da işin teorik kısmından ziyade pratik, aramızda kalması koşuluyla. Eğer her halta kaba olan bir yöneticiniz varsa özür dilerim kelimesini muhtemelen çok seviyor. Bunu kullanmaktan çekinmeyin. Baktınız gerçekten işin içerisinden çıkamıyorsunuz. Alternatif olarak mesaiye kalmayı öğrenin ya da işleri ben evde hallederim deyin. Çok çalışıyor imajı vermek de işe yarayabilir. Çay, sigara, telefon trafiğinizi azaltın. Molalarınızı azaltın. Gereksiz işlerle 3-5 gün ilgilenin. İşim değil demeyin. Mobbingçi ile etkili mücadelenin özetle 3 evresi vardır. Birinci evre duvar örme ve sırtını duvara verme. İkinci evre karşı koyma. Üçüncü evre de geri püskürtme. Şunu unutmayın ki karşınızdaki dürüst dövüşmüyor. Direkt yüzünüze karşı yaptığı kadar perde arkasından yaptığı bir takım çalışmalar mutlaka vardır. Bu yüzden biraz da işe çakallık lazım. Size orayı idare etmek için karalama kampanyaları
başlatabilir. Sürekli kötüleyebilir. Belki iş yerinde sizi seven ya da yakın olduğunuz biri söyleyebilir. Onun haricinde çoğu zaman arkada dönen dolaplardan hiçbir şekilde haberiniz olmaz. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey soğukkanlılığınızı kaybetmeyin. Öfke nöbetlerine kapılıp saldırgan bir dürtü izlemeyin ya da direkt hücuma kalkışmayın. İlk başta sadece durumdan hoşnut olmadığınızı belirten bir yüz ifadesi, kaş çatma bile yeterli olacaktır. En azından karşıdaki sizin bu durumdan hoşnut olmadığınızı ya da istediği kadar koyun olmadığınız kanaatine varır. Eğer o şirkette kalmak istiyor, mücadele edeceğim diyorsanız bulunmamayı garantilemiş olmanız lazım. İşi çok iyi öğrenin, detaycı olun. Özellikle kendi işinizin detaylarına takıntı derecesinde hakim olun. Mobbingçinizin size her seferinde şunu yapalım, bunu yapalım dediği zaman şöyle de yapsak olur mu? Böyle diyorsunuz ama şöyle olabilir. Şöyle de yapabiliriz diye alternatif sunabilecek seviyeye gelin. Mobbingçilerin anahtar kelimesi şunu yapamıyorsun, bunu bilmiyorsun, şunu yanlış yaptın. Ağzına laf verecek tüm kozları elinden alın. Gerçekten yapabiliyorsanız fazladan mesaiye kalın. Velev ki size fazladan mesai ücreti ödenmesin. Yine de bu çok çalıştığınız izlenimli verir karşı tarafa. Özellikle mesai saatinde bilmediğiniz alanlara yönelik eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Bilgi asimetrisi dedikleri bir kavram var. Başkalarının bilmediğini bilmek gizli silahınız olsun. Bir de mesaiye kaldığınızdan herkesin bir şekilde haberdar olmasını sağlayın. Çok çalışıyor olmakla çalışıyor gibi görünmek arasındaki farkı anlayın. Ertesi gün bununla ilgili sohbet ederek mesaiye kaldığınızı herkesin duymasını sağlayın. Tabi bunu ben mesaiye kaldım diye masa dolaşarak yapmayın. Karizma olur diye niyetlenirken rezil olmayın. Her ne kadar öyle zannedilse de doğru bilinen yanlışlardan. Sürekli hafta sonları mesaiye kalmayın. Bir özel alanınız, bir hayatınız olsun. Mobbingçinin eminim çok hoşuna gider. Her hafta sonu orada kalıp hayatınızın iş hayatından ibaret olması. Kendinize kurslar icat edin. Bu iş yeri içinde kendini geliştiren, kişisel gelişime vakit ayıran, personel görüntüsü verin. Eksik görünmekten, bütün dünyası iş izlenimi vermekten kaçının. Söylememe gerek bile yok biliyorum ama mutlaka iyi giyinin. Bir iş yerinizde kendinizi kabul ettirmenin ilk yolu presentable olmak. Temiz ve düzgün giyinmiş, giyinmesini bilen personel ilk kovulacaklar arasında değildir. En azından Nasrettin Hoca'nın ye köküm ye misali elbisenizin içerisindeki kurşun geçirmez yeleğiniz gereksiz saygısızlığa karşı korur. Genelde gözden kaçırılır. Sözleşme imzalandı sevinciyle. Ancak sözleşmenizi kelimesine ezberleyecek kadar iyi bilin. İş tanımınızı, görev bilincinizi, neler sizin işiniz, neler sizin işiniz değil bunları iyi öğrenin. Gerekirse biraz da kanunu öğrenin. İş kanununun kendinizle ilgili maddelerini ezberleyin. Bunun için hukuk kitapları devirmenize gerek yok. Herhangi bir forum sitesinden üye olarak karşılaştığınız ya da karşılaşma ihtimaliniz olan durumlarla ilgili ne yapabileceğiniz bilgisini alın. Gerekirse bir hukukçuyla da mutlaka görüşün. Ancak unutmayın ki hukuki yol arabadaki acil durumda kırılacak cam gibidir. Durduk yerde kullanırsanız başınız belaya girer. İyi bir gözlemci olun. Yani kim kimi seviyor, kim kimi sevmiyor. Özellikle mobbingçinin arkasından atılanlar, onu sevmeyenler kimler ve onlarla iyi geçin. Gerekirse arada küçük sürprizler yapın ki ileride size destek çıkabilsinler. İş yerindekilere kendinizi kabullendirirseniz mobbingçinin işini zorlaştırmış olursunuz. Hareketlerinizle, konuşmalarınızla daima ölçülü olun. Öyle her şeye zıplayan, her şeye karışan insanlardan olmayın. Allah 2 tane kulak 1 tane ağız vermiş. Daha çok dinleyip daha az konuşalım diye. Mobbingçiyle mecbur olmadıkça ya da işiniz dışında çok da bir araya gelmemeye çalışın. Çünkü problemli, sıkıntılı bir insan eninde sonunda bir şeyler çıkartabilir. Deveden büyük daima fil vardır. O yüzden patronun da patronuyla arayı iyi tutun. Mobbingçinin üstü kimse özellikle onlarla yakınlık kurun. Sizin ruhunuz bile duymadan sizi kötülediğinde ağzının payını alabilir. Mobbingçinizi bir süre inceleyin. Mutlaka onun da açıkları vardır. Peşer şaşar. Şimdiye kadar anlatılarından biraz da kendinizi oraya iş yerini kabul etmeyle ilgiliydi. Bu şekilde ömür boyu devam edemezsiniz. Bir yerde mutlaka patlak verir. Bu yüzden biraz da sizin mobbingçinin üzerine gitmeniz, en azından önünü almanız açısından sürekli savunmada kalamazsınız. Biraz da atak. Atak dediysem saçına yapışın ya da boks eldivenlerini hazırlayın demedim. Doğrudan ikili tartışmalara kesinlikle girmeyin. Her ne kadar mobbingçinin sıkıntılı olduğunu bilseler de bu durumda siz de problemli görünürsünüz. Ortada bir kavga varsa mutlaka iki tarafında haksızlık payı vardır. Ama az ama çok. Yanlışlarını yakalayın ve bilemeyeceği sorular sorun. Bir de karşısında dik durun. Bunu sadece diyalogla yapmayın. El hareketiniz, beden diliniz ondan daha aşağı bir pozisyonda olmadığını belirtsin. Kesinlikle mobbingçiyle laubali olmayın. Direkt amire, müdüre gitmeyin. Bu onun kulağına mutlaka gider. Yapabiliyorsanız yöneticiyle amiri, mobbingçinin şefini mutlaka yanınıza alın. Mobbingçinin aslında bu kavramı hiç sevmesem de her yerde ast üst ilişkisi var. Ondan çekindiği için sizin tarafınızda yer almasa da üstlerinin böyle bir derdi yok. Evet, açık konuşmak gerekirse bu yöntemler çok da dürüst, etik yöntemler değil ama unutmayın ki mücadele ettiğiniz insan da dürüst bir insan değil. Korkak dövüşüyor. Baktığınız sıkıntı hala devam ediyor. Arada bir örnek vererek geçen gün bir tanıdığımın da iş yerinde mobbinge uğradığı için avukata gitmiş ya da tazminat kazanmış ya da dava açmış gibi hem aba altından sopa gösterecek ufak hareketlerle karşındakini dürtebilirsiniz. Bu ona durması gereken konumu gösterir. Kanun, yasa bunları bilin. Hem genel kültür olarak iyi hem de haklarını bilen insanlar daima artı bir. Haklarını bilen bilgili adam mobbingçi için tehlikelidir. Sonuç olarak bu hayatta aldığımız nefesten daha değerli ne var ki? Kimse için, hiçbir şey için değmeyeceğini görebilecek durumda olabiliyor insanlar bazen. Aklınıza sevdiklerinizi, ailenizi ya da size bir şey olması durumunda geride bıraktıklarınızın yaşayabileceği acıyı getirin. Kendi canınıza kıyarak sözüm ona bu hak etmeyen hak yiyici haramileri cezalandırmıyorsunuz. Bilakis kendinizi ve sevdiklerinizi cezalandırıyorsunuz. Zaten hak gözeten birileri olsa ya da bu hassasiyeti taşısalar o koltuklarda
ayakta bir saniye oturmazlar. Gün sonunda olan yine size ve sevdikleriniz oluyor. Birilerinin ayağını kaydırarak edinilmiş makamlar kimseye hayır getirmemiştir. Eskiler ağlayanın malı gülene yar olmaz derler. Bir de ekler atalar. Kötü komşu tez ev sahibi yaparmış. Belki de tüm bunlar sizin için çok daha iyi kapıların açılmasına vesiledir. Bunu size en iyi başka kuruma gönderildiği için ki yerine torpille biri gelecekti. Ağlaya ağlaya bizimle vedalaşıp 2 ay sonra gittiği yerden düğün davetlisi için ziyaretimize gelen personel anlatabilir. Ya da komşusunun zulmünden kaçıp kendi dükkanını kiraya verip başka bir yerde kiracı olup 5 katı ciroya ulaşan esnaf anlatabilir. Yani kısaca o an için siz görmeseniz de belki gitmek çok daha iyidir. Kim bilir sizin için ne nimetler gizlenmiştir hicrette. Hileden ve vesveseden endişe etme. Eğer birileri sana tuzak kuruyor, sana zarar vermek istiyorsa Allah da onlara tuzak kuruyordur. Çukur kazanlar o çukura kendileri düşer. Bu sistem karışıklıklar esasına göre işler. Sen sadece buna inan diyor Şems-i Tebrizi Hazretleri.